Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Toplantı tutanaklarında FED neler söylüyor? Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün %0,23'lük azalış ile 1413 seviyesinden işlemi kapatırken işlem hacmi ise 20 milyar Türk lirasına yaklaştı. Günlük işlem hacmindeki artışa dikkat çeksek de gün içerisinde Borsa İstanbul Yüz Endeksinin kararsız tutumu hacimdeki artışta etkili oldu. Günün ilk fiyatlamalarına baktığımızda Asya piyasaları Çin'den gelen olumlu veriler sonrasında pozitif seyrini koruduğunu görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası 21-22 Eylül'de gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı. Politika faizinin 0 ila 0,25 bant aralığında tutulmasına karar verilen toplantıda varlık alımları ile ilgili yapılan açıklamaları da yakından takip ediyorum. Komite üyeleri varlık alım programının gelecek yıl ortasına kadar sona erebileceğinin sinyallerini net bir şekilde verdi. Yetkililer ekonomik şartların gelecek birkaç yılda faizlerin alt banttan veya ortaya yakın tutulmaya gerektiğini devamlılığını sürdürmesinin muhtemel olduğunu ifade ederken ekonomik toparlanmanın genel olarak seyrini koruduğunu ve kademeli olarak varlık azaltım sürecinin gelecek yılın ortasına kadar tamamlanmış olmasının büyük olasılıkla uygun olacağını değerlendirdiler. Enflasyona ilişkin yapılan açıklamada ise enflasyondaki yüksek seyrin üyelerin dikkatini çektiğini vurgularken enflasyonun yavaşlamadan önceki yüksek kalmaya devam edebileceğinin sinyalleri de verilmiş oldu. Varlık alım programının yani tapering sürecinin Kasım ayı ortasına dahi Aralık ayında uygulanmasının oldukça muhtemel olduğu tutanaklardan anlaşıldığı gibi bazı yetkililerin varlık alımlarında daha hızlı bir yavaşlama izlenmesini tercih ettiklerine işaret ettiler. Tüm bunlara ek olarak dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon beklentisinin hafif üzerinde yıllık bazda %5,4 seviyesinde açıklanması, çekirdek tüfe endeksi ise %4 seviyesinde beklentilere paralel bir şekilde gerçekleşti. Açıklanan veriler sonrasında Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcıları ile para politikası üyesi görevinden alınırken yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken para politikası üyeliğine de Yusuf Tuna atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan bir diğer önemli karar ise döviz bürolarında kimlik düzenlemesine ilişkin bir açıklama yayınlanmış olmasıydı. Söz konusu uygulama ile kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemeler uyum dışında bir amacının da olmadığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saat içerisinde 31.248 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken 236 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Her iki dozunu yaptırmış, tam anlamıyla aşılanmış vatandaşların nüfusu oranı ise
%75,36 seviyesinde gerçekleşirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının yüksek seyretmesinin vefat sayılarına yansıyacağını, bazı hastanelerin hastalığı ağır atlatacağı ve sonucunda yoğun bakıma ihtiyaç duyacağını belirtti. Yaptığı açıklamalar sonrasında vatandaşları da tedbir almaya davet etti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun beklentiler üzerinde %5,4 olarak açıklanması ve Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında tapering Aralık ayına sarkabileceğinin sinyalleri sonrasında yükselişini hızlandırdığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,60 seviyesinin altına sarkmasıyla birlikte ons altının değer kazandığını gördük. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1800 dolar ve 1810 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1780 ve 1770 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon beklentilerin üzerinde açıklanması sonrasında ons altındaki yükselişinde hızlandığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,60 seviyesinin altına sarkması ile birlikte ons altında da yükselişin hız kazandığını gördük. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 535 ve 540 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 520 ve 510 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take